Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün en güçlü 10 bankayı sıraladım. Sıralamaya noveller ve oyunlarda bulunan bankaylar dahil değil. Yani Shinji ve Asashio'nun bankayı sıralamada yok. Dahil olsalardı kaça koyacağım bilemedim. Yamamoto'nun teğmeni olan Chochu'nun da bankaya çok iyi. Ancak o bankayı sadece oyunda gördük. Mangada çok kısa bir süreliğine bahsediliyor. Bu nedenle onu sıralamaya almadım. Yoksa ilk ona girerdi. 10. sırada Mayuri'nin bankayı var. Adını okumak biraz zor. Bu nedenle direkt Mayuri'nin bankayı dedim. Bankayını geliştirebiliyor. Zehir salıyor bu bankay. Mayuri ile ilgili her şeyin bir anlamı oluyor genelde. Bankayının bebek olmasının anlamı da bebeklerin büyüyüp gelişmesinden dolayı öyle bir benzetme yapılmak istenmiş. Aynı zamanda yanlış bilmiyorsam bir tane mitolojik varlığa benziyor. Mayuri karakterine birçok sembole, inança falan referanslar oluyor. Pernida ile savaşırken de bankayını kullanıyor. Pernida'nın da fazla güçlü bir karakter olduğunu düşünürsek bu bankayın sıralamaya girmesi gerekli. 9. sırada Senbon Sakura Kageyoshi var. Gin'in bankayı olan Kamishin no Yari'yi koyacaktım 10. sıraya. Ancak öyle yapınca Senbon Sakura'yı veya Mayuri'nin bankayını koymamış olacaktım. Bir de Gin'in bankayında savunma olmuyor bildiğim kadarıyla. Sadece saldırı amaçlı kullanılıyor. Bu nedenle ben Senbon Sakura'yı ve Mayuri'nin bankayını sıralamaya almayı daha doğru buldum. Byakuya banka ile Gerard'a karşı savaşta başarı sergiliyor. Mayuri de Pernida'ya karşı başarı sergiliyor. 8. sırada Hyorin Maru var. Toshio'nun bankayı her şeyi dondurabiliyor. İlla ki kılıcın temas etmesine gerek yok. Yanlış hatırlamıyorsam Haribe'le karşı temas ettirmese bile buz yapabilmişti. Gerard Valkyrie'yi dondurmayı başardı. Yine Gerard üzerinden başarı sergilendiği için Toshio'nun bankayı da bu sıralamaya girmesi lazım. 7. sırada Zaraki'nin bankayı var. Bunun ismi yok. Bazılarınız Nozarashi diyecektir ama Nozarashi Shikaise'nin adı. Belki Unohana'da olduğu gibi Shikaise ve Bankaise'nin adı aynı olabilir. Bir de bir teoriye göre Zaraki'nin bankayının adı Yachiru olabileceği düşünülüyor. Bunun sebebi de kendi kılıcı olan Yachiru'ya Yachiru adını veren kişi olması. Güç olarak Gerard'ı ikiye bölebildi. Zaraki'nin statlarını çok büyük ölçüde arttırıyor. Novelde Zaraki için Hikone'ye yenebilecek 3 kişiden biri denildi. JFO novelinden çok da spoiler vermeden anlatacak olursam Hikone en güçlü karakterlerden birisi. Şimdi diyeceksiniz o zaman neden biraz gerilerde Zaraki'nin bankayı? Çünkü her ne kadar bu bankayı Zaraki en güçlü karakterlerden biri yapsa da sadece statlarını arttırıyor. Zaten bu sıralamadaki ilk 6 bankayı gördüğünüzde evet Zaraki her ne kadar güçlü olsa da diğer karakterlerin banka yetenekleri Zaraki'nin banka yeteneğinden daha iyi olduğunu düşünüyorum dersiniz. 6. sırada Unohana'nın bankayı Minazuki var. Etrafı kan ile kaplıyor. Sonra kandan oluşmuş kılıcını temas ettirdiği kişiler iskelete dönüştürüyor. Unohana'nın bankayı açtığını bir kez gördük. Bu nedenle hangi sıraya koyacağımdan emin olamadım. 5. sırada Urahara'nın bankayı Kannon Biraki Benihime Aratame var. Eskine karşı savaşta kullandı. Bankayın etkisine giren canlı cansız her şey yeniden yapılandırabiliyor. Bunu dilerse rakibini etkisiz bırakmak için, dilerse de kendinin veya başkasının kopan parçalarını yerine takmak için kullanabilir. Bazıları bu banka ile Yamamoto'yu bile yenmesini mümkün buluyor. Böyle düşünenler Eski'nin Yamamoto'dan güçlü olduğunu da düşünüyorlar. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. İkisinin de gücünü çok fazla görmedik. Eskinden emin değilim ama Lilie Baro ve Gerard'ın Yamamoto'dan güçlü olduğunu düşünüyorum. 4. sırada Zanka no Tachi var. Yamamoto'nun bankayısı hep açılmasına bir engel çıktı. Anime dairesinin adama engel oldu. Mangada da Busby falan bankayının alevlerini kullanmaya çalıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bankayını kullanınca önceden öldürmüş olduğu kişilerin iskeleti deliriyor. Yamamoto da yaklaşık 10 milyon kişi öldürmüştür. Aynı zamanda etraf aşırı sıcak diyor. Yamamoto bankayı açınca Toshio bankayını kullanamıyor. 3. sırada Kyoroku'nun bankayı olan Katen Kyorigotsu
konusu Karamatsu Shinshu var. Anlamı kemik ruhundan yıpranmış intihar aşkı demekmiş. Hepsinin anlamlarını bilmiyorum. Şimdiden bildiklerimi söyleyeyim. Benihime Kızıl Prenses, gerisini bilmiyorum. Zanko no Tachi da köz kılıçtı yanlış hatırlamıyorsam. Shunsui bu bankayı kullandığında bir çeşit tiyatro oyunu gibi bir oyun oynanıyor. Yanlış bilmiyorsam kaç oyun oynatılacağına ve kurallara Kyoraku karar veriyor. Ama kendisi de o kurallara uymak zorunda ve o turların hepsini oynamak zorunda. Bu bankaya ayak uyduramayan kişiler kaybediyor. Bu nedenle arkadaşların yanında kullanması çok riskli. Animede Stark ile savaşırken bu yüzden kullanmadı. Yanında Ukitake vardı. Mangada Lilie Baro'ya karşı kullandı. Lilie'nin karşısına Kyoraku değildi. Başka birisi çıksaydı kaybetme ihtimali çok yüksekti. İkinci sırada Ichibe'nin bankayı Ichimonji var. Ichibe banka ile isim verdiği bir şeyin gücünü arttırabilir veya azaltabilir. Tabi bu söylediğim kadar da kolay değil. Yivaka karınca ismini verdi ama Yivak hak silebildiği için etkilenmedi. Özel yetenekleri silebiliyor. Ichibe'nin bankayından etkilenmeyen karakterler Ichibe'den güçlü olabilecek karakterlerdir. Birinci sırada gerçek Tensa Zangetsu var. Ichigo banka ile Yivak'ı kesebildi. Ichigo'nun hızını çok büyük ölçüde arttırıyor. Yivak Ichigo'nun bankayını kullanmasına izin vermedi ve kılıcını kırdı. Şimdi Kyoraku ve Ichibe'nin banka yeteneği Ichigo'nun banka yeteneğinden daha iyi. Ama ben sadece yeteneklerine göre sıralama yapmadım. Sadece yeteneklerine göre yapsaydım Zaraki ve Ichigo'nun bankaylarını ilk ona koymam doğru olmazdı. Güce göre yaptım. Güç olarak da Ichigo'nun gücünü Yivak ile dövüşebilecek kadar yükseltti. Bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bleach'in yeni sezonu anime olarak geldiğinde daha da düzenli olarak Bleach videosu yapmayı düşünüyorum. Örneğin Gremlin'in olduğu bölümlere geldik. Hemen bir Gremlin ne kadar güçlü veya Gremlin kim tarzında bir video gelecek. İşte Pernida'da, Lilie'de, Gerard'da onlara özel de böyle videolar olacak. Onların olduğu bölümler gelecek. Bunun gibi videolar olacak işte. Onun dışında Esba'da güç sıralaması yapmayı düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.